Ben karımı asla bırakmayacağım. Ondan asla vazgeçmeyeceğim. Eşini bu denli sevmen güzel. Seni takdir ediyorum. Ama senin Zehra'ya sahip çıktığın kadar ben de bu aileye sahip çıkmak zorundayım. Geçmişin tekerrür etmesini istemiyorum Ömer. Zehra'yı tanıyalı şurada kaç gün oldu? Onunla bir sorunum olmadığını, olamayacağını bilerek dinle beni. Öyle yapıyorum zaten. Ben dinlemesem de siz kendinizi dinletmenin bir yolunu bulursunuz zaten. Takdir edersin ki Zehra ile siz aynı kumaştan değilsiniz. Yapınız, görgünüz, kültürünüz çok farklı Ömer. Bir yabancı o. Kelimelerime takılma Ömer. Sadece ne demek istediğimi anlamaya çalış. Eşine aşıksın. Gözün hiçbir şey görmüyor. Ama bir yabancının bu aileye nedenli zarar verebileceğini kestiremiyorsun bile. Oysa geçmişe bir baksan ne demek istediğimi çok daha iyi anlayacaksın. Zehra bu aileye zarar verecek Ömer. Soyadımıza yakışmayacak şeyleri bir daha yaşamak istemiyorum. Boşuna kaygılanmayın. Zehra bu aileye zarar verecek hiçbir şey yapmaz. Bu konuda Zehra'ya kendimden bile çok güveniyorum. Buna emin olabilirsiniz. Dilerim bu kararından dolayı ileride çok pişman olmazsın Ömer. Bir şey mi istemiştiniz Bahşende Hanım? Hayır. Torunumla yalnız kalmak istedim sadece, o kadar. Girin. Müsait misin? Gel. Keyifsiz görünüyorsun. Öyle mi?
Ben Bahşende Hanım'la karşılaştım kapıda. Aranızda canını sıkan bir şey mi geçti? Yo. Konuştuk biraz. Peki. Bir şey mi söyleyeceksin? Ha, evet. Ben Ayşe'nin yanından geliyorum. Nasıl? Hala çok üzgün. Biraz konuştum. Ama kalbi çok kırılmış. Merak etme. Kötü bir şey olmayacak. Ayşe ne kadar naif görünse de çok güçlü bir kadın. Ben düşündüm ki bir de sen konuşsan. Onun için iyi olabilir. Biliyorsun sana herkesten çok güveniyor. İşe yarar mı diyorsun? Bence yarar. Sorunu erkek bakış açısından duymak, Ayşe'nin Nihat'ı anlamasını, hatta affetmesini sağlayabilir. Tamam, ben şirkete geçmeden önce konuşurum Ayşe'yle. Tamam, harika. Çok sevindim. Ben size hiçbir şey bilmediğimi söylemiştim. Anladım. Sizi rahatsız etmeye gelmedim, merak etmeyin. Yardımcınızı görmeye gelmiştim, Nefise Hanım. Nefise gitti. Gitti mi? Nereye gitti? Bir yerden para bulmuş, kendi işini kuracakmış. Kahretsin ya, tahmin etmeliydim. Ayşe, Efendim? böyle daha ne kadar sürecek? Yani daha ne kadar yabancı gibi bakacaksın bana? Bilerek yapmıyorum. Elimde değil. Ben de bilerek yapmadım ki. Müge denen o kadının işleri ne hale getireceğini bilemedim işte. Sana yemin ederim her şeyi seni ve Asya'yı korumak için yaptım. Tamam, senin için zor, biliyorum. Ama ne olur affet beni. Nihat bunu bana en başından anlatabilirdi. Ya başımızda bir kara bulut dolaşıyor. Ama benim bundan haberim yok. Sen olsan ne hissederdin ha? Haklısın, hatalıyım. Ama şunu bil. Senin için, Asya için canımı seve seve veririm. Bir dakika bile tereddüt etmem. Ne olur bana öyle kırgın bakma. Ne olur. Benim Asya'ya bakmam lazım. Tamam. Ben işe gidiyorum. Görüşürüz. Görüşürüz.
Anne ben geldim. Gel anneciğim. Ben de bakacağım. Bu kim anne? Ömer dayı. Bak bu da ben. Ama burada biri daha var. Yüzü yok. Neden yüzü yok anne? Günaydın. Günaydın. Hayırdır? Yüzünde güller açıyor yine. Ne oldu? Bugün bir ev sattım da. Benim yüzümde açan güller komşuya pek uğramamış anlaşılan. Ha bu arada ev satmamın şerefine sana bir yemek ısmarlıyorum. Ne yazıyorsun bu kadar Koray? Link bu. Virüs falan değildir herhalde. Sabahın durumuyla alakalı herhalde. Ben nasıl atladım bu makaleyi ya? İnkar, kızgınlık, pazarlık ve kabullenme aşamaları. Ha. Demek sabah inkar aşamasını yaşıyor şu an. İyi de çare ne? Yani inkar etmeyi nasıl bırakacak? Çok güzeldin. Hatırlıyorum. Yüzün hiç unutmadım ki. Bana kızım diye seslenişini. Kokunu. Sen bizi bir gecede unutsan da. Ben unutmadım anne. Ama ben senin gibi olmayacağım. Asla terk etmeyeceğim kızımı. Çünkü ben annesi tarafından terk edilen bir çocuk. Nasıl hisseder çok iyi biliyorum. Abi. Ayşe'cim. O ne? Ben çocukluğumuza ait bir anı kalsın istedim. O yüzden sakladım. Ayşe, bunlar yarayı kanatmaktan başka bir işe yaramıyor. Bak, ağlamışsın.
Onun fotoğrafı. Onun en ufak bir eşyası. Canımızı yakmaktan, acıtmaktan başka bir işe yaramaz. Arkasına bakmadan çekip gitti. Hiçbir şey söylemeden. Arkasından anne diye seslenen seni umursamadan gitti. Günlerce bahçede beklemiştin, hatırlıyor musun? Ağacın altına yer yapmıştın kendine. Hava kararana kadar. O gelsin diye gözyaşı dökmüştün. Biliyorum abi. Ama ben annemin hatırasıyla barıştım. Bizi bağrına bastı. Öpüp kokladığı günler hatırına. Sen de barış ne olur. Affet onu. Bak bu öfke çok ağır bir yük. İki tane küçücük çocuğu para için, pul için bırakıp giden kadını affedemem. Ağlama artık. Üzülme. Bak. Ben buradayım. Yanındayım. Ve seni hiçbir zaman bırakmayacağım. Ben karımı asla bırakmayacağım. Ondan asla vazgeçmeyeceğim. Nasıl da dik, mağrur, tam bir kervancı oğul. Ama aynı zamanda aptal bir çocuk gibi. O da babası gibi gönlünü bir kenar mahalle Dilberine kaptırmış. Nasıl böyle bir hata yapar? Ama artık ben varım. Buradayım. Bu hatadan dönmen için ne gerekiyorsa yapacağım.
senin de baban gibi hayatını mahvetmene izin vermeyeceğim. Sanırım bu sizin. Ah evet. Odada buldum. Düşürdüğümün farkında bile değilim. Teşekkür ederim. Rica ederim. Annemden yadigar. Ona da annesi vermiş. Çok güzel. Öyledir. El işçiliği. Benden istediğiniz bir şey ya da ihtiyacınız olan bir şey var mı? Bu bir hizmetliğinin sorması gereken soru ama. Geldiğiniz yer itibariyle böyle bir hayata alışkın olmadığınızı anlıyorum. İnsanlık hali olabilir. Ama bu soyadı taşıdığınız müddetçe dikkat etmeniz gereken şey Kervancıoğlu soyadına layık olarak yaşamak. Zehra. Burada mıydın? Evet. Kervancıoğlu olmakla ilgili dersiniz bittiyse... karımla dışarıda biraz yürüyüş yapmak istiyorum. Ne dersin? Sen bilirsin. Soğuk demezsen. Evet. Soğuk ama hava tertemiz. Biraz sıkıldım. Seninle baş başa yürümek bana iyi gelecek. Tamam, yürüyelim. Müsaadenizle. Müsaade senin evladım. Eline sağlık vallahi güzel oldu. Gel gel. Bütün siparişler bize kaldı. Canan pazara gitti annesiyle birlikte. Şanslısın dedi. Kusura bakma. Biraz canını sıkacağım. Öfkelendirirsen belki her şey yoluna girer. Hepsi senin iyiliğin için. Senden babaannem konusunda rahat olmanı istiyorum. Ona özel olarak bilgi göstermene gerek yok. Yani buna mecbur değilsin. Ben mecbur olduğum için yapmıyorum ki. Doğrusu bu olduğu için yapıyorum. Öyle bir ortamda yetiştim ben. Aksi saygısızlık olur. Babaannemin senin ailendeki yaşlara benzediğini hiç sanmıyorum. O farklı. Şahsına münhasır biri. Aslında benim için de bir yabancıdan farksız. Görüyorum bunu. Ama böyle olması çok üzücü. Sonuçta o senin babaannen. Evet. Öyle. Ama ben böyle olmasını istemedim. Peki sorun ne? Neden böylesiniz? İki yabancı gibi. Ben bunu konuşmak istemiyorum. Babaannem bize bakıyor.
Sen üşüyor musun? Ellerin de buz gibi olmuş. Galiba. Tamam. Hadi sen üşüme. Eve gir. Sen? Ben şirkete gideceğim. Peki. Ben bir Ayşe'nin yanına uğrayayım. Ben sana teşekkür ederim. Ne için? Ayşe'nin bu zor günlerinde yanında olduğun için. Bana Ayşe için teşekkür etmene gerek yok. Ayşe benim de canım. Benim de kardeşim. Zehra bu aileye zarar verecek Ömer. Soyadımıza yakışmayacak şeyleri bir daha yaşamak istemiyorum. Efendim Selin. Ömer Bey, Murat Bey geldi. İçeri al hemen. Buyurun, hoş geldiniz. Hoş bulduk Ömer Bey. Nasılsınız? İyiyim, teşekkürler. Bir gelişme var mı? Piton denen tetikçinin iş dünyasından birine çalıştığına eminiz. Ancak elimizde yeterli delil yok. Araştırıyoruz. Piton yakalandığında operasyonun bir üst aşamasına geçeceğiz. Ancak adam anında yer altına çekildi. O zaman bağlantılar gerçekten çok kuvvetli. Evet. Ben Piton'u azmettirenlerle aynı sektörde olduğumuzu düşünüyorum. Bizim son zamanlarda yaptığımız anlaşmalar, attığımız adımlar, kimlerin önüne taş koymuş buna bakmak gerekiyor. Bizim iş dünyasındaki ilişkiler oldukça karışık. İşimiz hiç kolay değil. İşte bu yüzden birbirimize yardımcı olmamız gerekiyor Ömer Bey. Daha önce de söylediğim gibi ben yardıma her zaman hazırım. Biliyorum. Ben de bunun için geldim. İlk etapta şirket hesaplarını incelememiz gerekiyor. Ve tabii sizin özel hesaplarınız da. Ayşe, canım ağlıyor musun? Yok. Ağlamıyorum. Ne oldu? Nihat'la mı ilgili? Hayır hayır. Nihat'la bir ilgisi yok. O zaman bu fotoğrafla ilgili. Ömer mi bu? Evet. Abim. Ben. Bir de annem. Ömer ne kadar mutlu. Gözleri ışıl ışıl. Evet. Abim çok mutlu bir çocuktu. Çok neşeliydi, çok komikti. Bu koca konak var ya, onun kahkahalarıyla çınlardı. Beni de güldürmek için çabalardı hep. Ben daha sessiz sakindim.
Gerçekten mi? Evet. Aslında çok belli mutlu oldu. Annem gittiğinde abim günlerce yemedi, içmedi, odasından çıkmadı. Hediye abla, ben, babam. Oradan çıkması için elimizden gelen her şeyi yaptık. Ben geceler boyu onun ağlama sesini duydum. Sonra bir gün odadan çıktı. Zehra öyle bir acıyla baktı ki gözlerime. İşte ben abimin o bakışıyla anladım annesiz kaldığımız. Canım benim. Kusura bakma seni de üzdüm böyle. Hayır hayır. Aksine. Ben Ömer'in annesinin gidişinden bu kadar etkilendiğini bilmiyordum. Annemin bu evde bir fotoğrafı bile yok. Sadece fotoğraf değil ki. Bir toka bile. Biliyor musun abim hepsini yaktı. Bir tek annemin ördüğü, sana verdiğim örgü. Ayşe'cim, bence Nihat'la konuşman gerek. Böyle kaçarak olmaz. Sabah da konuştuk Zehra. Konuşmalarımız bir yere varmıyor ki. Ama birbirinizi dinlemeniz lazım. Alo. Ayşe. Bir an açmayacaksın sandım. Nasılsın? İyiyim. Evdeyim, sen nasılsın? İyiyim. Bak ne diyeceğim. Uzun zamandır beraber baş başa bir şeyler yapmıyorduk. İster misin bu akşam bir şeyler yapalım? Yok Nihat. Hiç gerek yok. Enerjim de yok. Zaten iyi hissetmiyorum kendimi. Biliyorum, iyi ol diye zaten. Baş başa bir şeyler yapalım, sohbet edelim diye diyorum. Ayşe, sen iyi olursan ben de iyi olacağım. Çünkü ben çok kötüyüm. Hiçbir yere sığamıyorum. Nefes alamıyorum. Emin ol. Ben elimden geleni yapıyorum. Tamam, tamam. Ben işlerimi bitirip erken gelmeye çalışacağım. Görüşürüz. Görüşürüz. Her şeyi ben mahvettim. Nihat Bey, Söyle Özge. kalite kontrolle ilgili çalışacaktık. Dosyaları getireyim mi? Getir, getir. Tamam. Anne yani. Beni iş saatinde niye çağırıyorsun anlamıyorum ki. Ben pazara gelmesem olmuyor muydu? Söylenip durma. Bak sabah da yalnız bıraktım dükkanda. Sabahtan izin aldım ya kızım. Of izin almışmış. İçine söylenip durma ha. Altı üstü bir pazara geldin. Seni gören de sırtında ev taşıyor sanır.
Şükran, ne oldu sana? Pazarda da ağzını bıçak açmadı. Hayırdır? Sabahı düşünüyordum. Kız hep yalnız. Bir başına. Ay, ne yapsak ki acaba? Bilmem ki. Bak aklıma ne geldi. Akşam şöyle güzel bir yemek hazırlayayım. Sabaha da çağıralım. Bu defa yan çizmesine de engel olmuş oluruz ha? Öyle mi diyorsun? Hı hı. Usta. Çay istemedim ki evladım. Belki konuşuruz diye. Rüşveti peşin vereyim diyorsun. Yani pek öyle sayılmaz da. Hadi hadi. Anlat bakalım, merak ettim. Usta. Ben yarın İzmir'e gidebilir miyim? Yasemin'i görmek istiyorum da. Git tabii evladım. Nişanlınla oturur dertleşiriz, sohbet edersin. Çok sağ ol usta. Eline sağlık, çay da güzel olmuş. Afiyet olsun. Hesap dökümlerini inceledikten sonra tekrar görüşürüz Ömer Bey. Görüşürüz. Ben sizden haber bekliyorum. Tamam. Ömer Bey, Sacit Bey geldi. Sacit Bey mi? Gelsin. Merhaba Ömer Bey. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Lütfen siz oturun. Ben Murat Bey'i yolcu edip geliyorum. Tabii. Anladığım kadarıyla Sacit Bey'e pek güvenmiyorsunuz. İşin içinde herkes olabilir. Temkinli olmakta fayda var. Siz söylemiştiniz. Allah Allah. Bu da kim? Alo? Alo Sacit Bey. Ben sana olur olmaz zamanlarda beni arama demedim mi? Dediniz de ben de epey bekledim Sacit Bey. Mecbur kalmasam aramazdım. Fare gibi sıkıştım kaldım buraya. Biraz daha bekle. Seni yurt dışına kaçıracağımı söylemiştim. Çok gerekmedikçe beni arama. Bir çuval inciri berbat edeceksin. Tabii Mirim, tabii. Şu şartları görüştükten sonra yeniden bir toplantı yapabiliriz tabii ki. Tamamdır, görüşmek üzere, hoşça kalın. Sacit Bey, ne içersiniz? Hiçbir şey içmem. Bugün bütün kahve çay kotamı doldurdum. Ömer Bey, ben hemen konuya gireyim. Size daha önce yaptığım ortaklık teklifim baki. Üzerinde düşünebildiniz mi? Sacit Bey, bunu konuşmuştuk. Biliyorsunuz biz daha yeni bir anlaşma imzaladık. Ama gerçekten çok teşekkür ederim. Sizin teklifinizi tekrardan gözden geçireceğim. Buyurun Bahşende Hanım. Şu kahveyi kuru kuru getirmeyin. Yanına lokum koyun demedim mi? Affedersiniz. Benim hatam. Hemen getiririm. Bir kahveyi bile layığıyla yapamıyorsan
Ne yapacağız böyle hediye? Ben hemen yenisini yapayım. Lütfen. Bahşende Hanımcığım, benim hediyecim çok güzel kahve yapar. Ya ben onun kahvesini içtikten sonra dışarıda değil kahve içmek yudumlayamıyorum bile yani. O kadar güzel olmuş ki hediyecim. Yani her şeyin ayarı harika, ellerine sağlık. Afiyet olsun. Hediye abla, Bahşende Hanım'ın kahvesini ben yaparım. Oturur musunuz? Lütfen oturun Zehra. Herkes gerektiği yerde durmasını bilmeli. Düzen bir defa bozuldu mu bir daha toparlayamıyorsunuz. İşte böyle insanlara kim olduklarını hatırlatmak zorunda kalıyorsunuz. Zaman herkesi, her şeyi değiştiriyor. Bu evde yaşayan herkes, istisnasız bu büyük ailenin bir üyesi. Öyle hissediliyor, öyle davranılıyor. Ben de bu evin hanımı olarak yeni geldiğiniz için sizi en iyi şekilde ağırlamak isterim. Kahvenizi kendi ellerimle yapacağım. Hediye ablacığım sen bırak ben yaparım. Ben yaptım. İnşallah bu sefer beğenir. Hediye abla ağlıyor musun sen? Yok. Canım benim. Hediye ablacığım. Ağlama ne olur. Bak biz seni de yaptığın her şeyi de çok seviyoruz. Bunu biliyorsun değil mi? Ben de sizi çok seviyorum. Ama öyle herkesin içinde. Bağırınca gücüme gitti işte. Haklısın. Ama işte o da öyle biri. Yani torunlarıyla olan ilişkisini görüyorsun. Biraz idare etmek lazım. Suzan, bunu götürebilir misin? Tabii Zehra Hanım. İyi misin? İyiyim. İyiyim kızım. Ne olur kusura bakma. Öyle birdenbire geliverdi işte. Hediye abla. Bahşende Hanım hep böyle aksi miydi? Herkese karşı değil. Bir tek Jülide Hanım'a karşı. Ömer'in annesi. Dünya iyisi bir kadındı. Ama Bahşende Hanım'la yıldızları bir türlü barışmadı. Yani daha doğrusu Bahşende Hanım bir türlü sevemedi onu. Sevmedi demek. Ben hala bunu düşünüyorum biliyor musun? Ömer'le Ayşe'ye çok düşkündü. Yani çok da iyi bir anneydi. Öyle kocasını çocuklarını bırakıp gidecek bir kadın da değildi. Ama birdenbire ortadan yok oldu öyle. Neden gitti bir türlü anlamış değilim. Yavrum benim. Annesi gittiği zaman Ömer'i görmen lazımdı. Böyle kolu kanadı kırıldı yavrum. İnşallah
Sabah kızım sever yemekleri. Sever sever. Ona ev yemeği de akan sular durur. Haklı yavrucak. Dükkan köşelerinde. Annesi de başında değil. Özlemiştir tabii ev yemeklerini. Küçükken de öyleydi. Dışarıdan yemeği hiç sevmezdi. İlla evde pişen yemek diye tuttururdu. O Zeynep bir gün bile gıkı çıkmadı. Yatak döşek hasta bile olsa evinin yemeğini pişirdi. Nur içinde uyusunlar. Amin. Ay Canan nerede kaldı? Canan! Kızım masayı hazırladın mı? Aman hazırladım. Her şey tas tamam. Ben bunu masaya bırakayım. Kızım ne biçim konuşuyorsun sen böyle ha? Biraz edepli olsana. Yanlış anlayacak Şükran teyzen. Anne ne dedim ben şimdi ya? Niye yanlış anlasın ki? Hem tanımıyor mu beni? Sorun da orada ya zaten. Tanıyor. Hoş geldin kuzum. Hoş bulduk Hamiyet teyze. Hoş geldin güzel kızım. Hoş bulduk Salim amca. Nasılsın? İyiyim çok şükür. Sen nasılsın? İyiyim güzel kızım. Seni gördüm daha iyi oldum. Canan da seninle berabermiş artık. Hayırlı uğurlu olsun. Gel bakayım kızım gel otur. O tarafa hiç geçmeyin. Bak herkes çok acıkmıştır. Masamız da hazır. Hadi buyurun. Öyle vallahi. Hadi buyurun. Canan, hangi yemekleri sen yaptın bakalım? Vallahi hiçbirini yapmadım. Ama istesem hepsini yaparım. Hiç kuşkum yok. Bahçede Ayşe ile konuşacağını söylemiştin. Evet, gittim yanına. Nasıl? Biraz konuştuk. Ama hala atlatabilmiş değil. Biliyorum ben. Her şey düzelecek. Ayşe çok güçlü bir kadın. O hastalığı nasıl yendiyse bunun da üstesinden gelecektir. İnşallah dediğin gibi olur. Eminim ben. Şu an her şey çok taze. Ayşe hala Nihat'a kızgın. Ama aynı zamanda da çok akıllı. Ayrıca çok duyarlı. Ruh hastası bir kadın yüzünden kocasından vazgeçeceğini hiç sanmıyorum. Biraz zamana ihtiyacı var. Umarım. Umarım dediğin gibi olur. Umutsuz olmak için bir neden yok ki. Kardeşine güven. O bunu hak ediyor. Hem Ayşe Nihat'ı çok seviyor. Tabii Nihat da Ayşe'yi. Ayrıca her şeyden önce Ayşe bir anne. Hem de çok iyi bir anne. Asya'yı mutsuz edecek bir karar vereceğini hiç sanmıyorum. Ayşe. Benim tanıdığım en iyi anne.
Peki senin annen nasıl biriydi? Hiç bahsetmedin ondan. Ne demek bu? Neden soruyorsun? Tamam. Bir daha sorma. Neyse ben yatayım. İyi geceler. İyi geceler. Günaydın. Ben mi uyandırdım? Yo, önemli değil. Saat geç oldu. Benim çıkmam lazım. Girelim. Oo, bakın kim gelmiş. Tatlım günaydın. Günaydın. Dayıcığım resim yapalım mı? Resim mi? Bu saatte. Rüyanda mı gördün? Hayır, kalkınca aklıma geldi. Ama ben bu konuda yetenekli olduğumu pek söyleyemeyeceğim. Bak işin uzmanı burada. Hem benim işe gitmem gerekiyor. Hadi bakalım. Görüşürüz. Güle güle. Görüşürüz. Canım. Evet. Ne resmi yapmak istiyorsun bakalım? Bunun resmini yapmak istiyorum. Günaydın Zehra Hanım. Günaydın. Asya'nın kahvaltısı hazır. Ayşe Hanım haber vermemi istedi. Tamam, hemen geliyoruz. Asya'cığım, ben şimdi bir üstümü değiştireyim. Sonra kahvaltı edelim, ondan sonra resim. Anlaştık mı? Tamam, anlaştık. Çok kötü görünüyor. Çok canım sıkılıyor. Ama kendimi tutmalıyım. Dayanmam gerekiyor. Şimdi bir düşünelim. Sabah burayı bu hale getirdiğimi görünce şok olur mu? Ya, olabilir. Temizlik konusunda ne kadar hassas olduğumu biliyor. Diyelim ki olmadı. Kızar mı? Cık. Henüz daha kızacağı kadar dağıtmamışım. Kerem. Burada ne oldu böyle? Ben yaptım.